Yani aslında hayatın kendisi bir dönüşüm. Bakacak olduğun zaman yani asıl dönüşüm dönüşümün kendisi. Waterfall'dan Agile'e dönüşümüyle bugün şirketlerin hız kazandığını biliyoruz. Yani teknolojiyi dönüştürmek gibi de bakmamak lazım. Aslında bir mindset değişimi. Yani orada Steve Jobs'ın söylediği gibi harika işler başarmanın tek yolu işini sevmektir. Bugünkü konuğum harika işler başaran ve işini çok seven teknoloji liderlerinden biri. Kredi Kayıt Bürosu Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın. Özgür Bey hoş geldiniz. hoş bulduk. Sizinle sohbetlerimizde o kadar çok işinizi sevdiğinizden ve odaklandığınızdan ve hani onun sonuçlarının da tabii ki doğal olarak geldiğinden bahsetmişsiniz ki gerçekten bu sözle başlamak istedim. Ama kısaca sizi bir tanıyalım. Hani kimsiniz, nasıl bu pozisyonlara geldiniz, neler yaşadınız bugüne kadar? Kerim Özgür Yalçın, 1976 İzmir doğumluyum. Lise hayatımı İzmir ve Aydın'da tamamladım. Üniversite için İstanbul'a geldim. 98 senesinde üniversiteyi bitirdim. Çok uzun süreler Yapı Kredi Bankası'nda çalıştım. Çeşitli görevler aldım. 2013 senesinde Kredi Kayıt Bürosu'na katıldım ve o zamandan beri de Kredi Kayıt Bürosu'nda çalışıyorum. Ay bir dakika. Pardon şuraya döneceğim sandım kafam karıştı. Bitiriyorum buraya dönüyorum değil mi? Ben böyle döndüğüm zaman siz de yavaştan Tamam. dönebilirsiniz. Ama önce buradan başlamam lazım o yüzden bakıyorum şimdi. Sizi de çünkü gerçekten hem sektörden tanıyoruz, ödüllerinizden biliyoruz. İsminizi ben başka yerlerden sizi tanımadan önce de duyuyordum. Ve kariyerinizde de belli dönüm noktaları yaşadınız. Ben biraz önce bir kariyer sorusuyla başlamak istiyorum. Hani kısaca bahsettiniz ama sizin gerçekten hayatınızda dönüm noktası dediğim ve bu alanda başladığım için hayatım bambaşka oldu dediğiniz bir anınız var mıdır? Aslında ben elektronik mühendisiyim ama elektronik mühendisliği okurken de hep gönlümde belki çevremdeki arkadaşlarımdan kaynaklı hep böyle bir teknoloji tarafında, bilgisayar tarafında, IT tarafında diyeyim bir şeyim oldu, bir ilgim oldu. Ve hakikaten işimde rast gitti ya da hayat da bana öyle bir yol çizdi. IT tarafında başladım. İlk yazılımcı olarak başladım meslek hayatıma. 2 sene kadar yazılım yaptım. Ondan sonra sistem tarafına döndüm. O dönemlerde tabii mesleğin başında uzmanlığının iyi olması geçerli akçeydi. Onun için uzmanlıkta yani işte yazılım yaparken yazılımda işte sistem programcısı olduğum zaman da sistem programcılığında hep yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Benim farklı yapmaya çalıştığım şu oldu. Sadece kendi ilgilendiğim alanla değil ya daha bütüncül yani çevrede ne oluyor? Bizim entegre olduğumuz sistemlerde neler oluyor? Onların işleyişi nasıl? Bunun mantığını yani daha üst çerçeveden bu mantığı anlamaya çalıştım. Zaman içinde bu benim çok da işime yaradığını gördüm. Çünkü yani bütüncül baktığın zaman diğer konularda da fikrin oluyor. Oraya da katkı sağlayabiliyorsun. Daha sonra işte çeşitli yöneticilik pozisyonları da aldım. O aldığım pozisyonlarda da şey yapmadım. Yani ya benim uzmanlık alanım şudur. İşte mutlaka bu alanda ilerlemeliyim gibi de bakmadım. Baktım ortada bir şey ne derler? Bir problem var. Bir problem var ya gerekiyor. da bir sorumluluk var. Sorumluluk alınması gereken bir konu var. Orada da sorumluluk almaktan kaçınmadım. Ya bunun fark edildiğini düşünüyorum. Çünkü yani işte girdiğin toplantılar, katıldığın şeyler, ne derler, projeler vesaire. Oralarda da hani hep şey olur ya bir tane böyle şimdi çokça rastlıyoruz zaten. Projede en çok konuşan demeyeyim de aslında en çok katkı sağlayan, bildiğini daha iyi ifade eden, diğer ekiplerle ya da diğer kısımlarla o ilişkileri kurabilen, daha bütüncül bakan konuya hep biri olur, o şeyi alır sürükler gider. Yani öyle oldum demeyeyim de yani orada böyle hissettiğim zamanlar çokça oldu. Bunun da karşılığını gördüğümü düşünüyorum. O yüzden yani sorumluluk almak bence esas anahtar kelime Aslında burada sorumluluk bu. aldığınız her an belki sizin bir dönüm noktanız oldu. Bravo, Çünkü evet. genelde de kurumsal şirketlerde ben de 25 yıl boyunca çalıştım. Genel şöyle bir tavır vardır. Aman aman üstüme almayayım bu sorumluluğu bana Evet, kalır. evet. Ben sonra çok çalışmak zorunda kalırım ama sorumluluk alanlar da hep ilerler ve farklı şeyler Evet. öğrenir. Bir de şeyi de çok sevdim. Bütüncül baktım. Evet. Şimdi teknoloji insanların özellikle teknik kişilerle de çok tabii ki yıllar boyunca sohbet ettiğimde onlar kendi işlerini çok iyi biliyorlar ama başka bakış açıları olmadığı zaman
zaman da dünya değiştiğinde birazcık zor durumda kalabiliyorlar. Evet. Çünkü onların bildiği bilgi artık geçerli olmayabilir ki biz burada da aslında bunu konuşuyoruz. Dijital dönüşüm diyoruz, yapay zeka diyoruz, her şey dönüşüyor diyoruz ve bilmediğimiz bir dönüşümün içindeyiz diyoruz. Ve size yine biraz dijital dönüşümle ilgili de soru soracağım. Çünkü burada hep böyle sizin gibi liderleri ağırlıyoruz, teknoloji liderlerini ve herkes dijital dönüşümden bahsediyor. Başlamış olanlar, kendilerince daha tamamlamış olanlar, arasında olanlar ve bunun hiç bitmeyecek bir yolculuk olduğunu söyleyenler. Ama biz böyle biraz da üreticiler ve iş ortakları, yani son kullanıcılara baktığı zaman aslında birçok da hata oluyor. Yani çok güzel projeler başlıyor, belki çok ciddi teknoloji yatırımları yapılıyor, planlar yapılıyor ama başarısız oluyor. Burada dijital dönüşümdeki başarı için ne yapılması gerekiyor? Yani gerçekten mış gibi yapmamak için ama gerçekten dönüşmek için. Sırasıyla sizin aklınızdaki plan nasıl oldu ve nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Evet. Ya dönüşümde yani aslında hayatın kendisi bir dönüşüm. Bakacak olduğun zaman yani asıl dönüşüm dönüşümün kendisi. Orada da yani dönüşümü genelde şöyle değerlendirmemek lazım. Ya işler bir yerde sıkıştı. Artık farklı bir şey yapmam lazım. Ben ne yapayım gibi böyle hani daha böyle panikle yapılacak bir dönüşüm değil de aslında en doğru dönüşüm benim düşünceme göre işler iyi giderken dönüşebilmek. Yani çağı yakalayabilmek. Bugün ben yani geçmişe dönüp baktığımda ilk mesleğe girdiğimde işte AS400 sistemlerinde başladım. IBM'in orada kod yazmaya başlamıştım. Daha sonra IBM'in gene mainframe sistemlerine girdim. Bugün hala geçerli mainframe sistemleri, hala büyük sistemler, hala çok iyi işler yapılıyor. Ondan sonra işte servis odaklı mimariler, service oriented architecture. Ondan sonra mikroservis yapılar şimdi. Artık yapay zeka çağına geldik. Şimdi sen eğer hala geçmişteki o sistemleri bir şekilde devam ettireyim, nasıl olsa işler iyi gidiyor diye bakmış olsan bu defa çağdan çok uzak. Yani teknoloji öyle bir şey ki yani şeyden önce de sohbette de konuşmuştuk. Yani çok hızlı değişiyor. Şimdi o değişim hızı daha da hızlandı, daha da arttı. Öyle olunca daha çevik olmak gerekiyor. Yani bu dönüşümde yani sadece yani teknolojiyi dönüştürmek gibi de bakmamak lazım. Aslında bir mindset değişimi. Yani orada işte evvelden işte proje yönetimi diye bir şey yoktu. İşte 3-5 arkadaş bir araya gelip işte şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım, iş birimiyle konuşup bir şeyler yapmaya çalışırdık. Ondan sonra proje yönetim dinamikleri hayatımıza girdi. İşte proje ofisleri kuruldu. İşte çoğunlukla waterfall dediğimiz o zaman metodolojisiyle projeler yapmaya başladık. Son 10 yıldır Agile konuşuyoruz. Şimdi bak orada da bir değişim var. Diğer tarafta teknolojiler işte servis odaklı mimariler, işte efendim mikroservis mimariler. Bugün işte yapay zeka tarafına agentic AI konuşuyoruz vesaire. Hep dönüşüyor. Yani buna aslında o dönüşümle yüzleşmeden önden bir pozisyon alabilirsen dönüşüme ayak uydurabiliyorsun. Evet. Onun bir parçası olmak lazım. Yani o oyunun hep içinde kalmak lazım. Peki şirketler açısından düşündüğümüz zaman şimdi yapmamız lazım ama bunu başlatacak liderlik mi yoksa kültürün dönüşümü mü gerekiyor? Çünkü birçok insan da buna ayak diriyor. Yani şirketlerin içinde birçok birim hayır ben böyle devam etmesini istiyorum diyor. Burada hani teknoloji birimleri, IT birimleri mi bunu lead ediyor yoksa daha üstten mi gelmesi lazım sizce bu dönüşüm doğru olması için? Yani şöyle bugün hani teknolojiye baktığımız zaman teknoloji aslında ya bu değişimin ya önemli bir ayağı ama aslında bu yani baktığımızda büyük şirketlerde bu işler hep en tepeden. Yani en tepe sponsor olursa başarılı bu değişim oluyor. Başarılı oluyor. Yani yoksa alt tarafta sen IT olarak teknoloji grubu olarak bölümü olarak yani istediğin kadar dönüşmeye çalış. Yani iş birimi bunu desteklemedikten sonra sen gene sadece kendi içindeki kodları klasik conventional sistemlerden daha işte farklı işte cloud ready hale getirebilirsin. Ama bunu da kimse anlamaz yani öyle de bir şey olur. İş çıktısına da yansımaz. İş çıktısına da yansımaz. Bunu daha tepeden işte biraz önce söylediğim gibi yani proje yönetim metodolojisinin işte Waterfall'dan Agile'e dönüşümüyle bugün şirketlerin hız kazandığını biliyoruz. Bazı süreçleri daha kısa geçtiğini, daha hızlı geçtiğini biliyoruz. Bazı süreçleri bypass ettiğini biliyoruz. Bir yanlış yapıldıysa daha hızlı geri dönüldüğünü görüyoruz. Onun gibi şirketin aslında çıkarttığı ürünlere,
sunduğu hizmetlere de tam gene bütüncül olarak baktığında bir faydası bu şekilde ancak olabiliyor. Olabilir. O zaman sizin dediğiniz gibi önce lider tabii ki belirliyor doğru iyi dijital dönüşüm projelerinde ve kültürü de buna hazır hale getiriyor. Evet. Çünkü şirketin bütün birimleri, yani sadece IT değil, bütün birimlerinin bu agile mantığına uyuyor olması lazım ve kendilerini adapte ediyor olması lazım. Teknoloji zaten bunun için var. Yani teknoloji üreticileri bu teknoloji kullanılsın diye üretmeye devam ediyor. Ama şirketlerin de gerçekten iş çıktılarına fayda sağlamazsa hani sektör de bir yere gidemiyor. Ama çıktılara fayda sağladıkça sizin yaptığınızı bir benzeriniz de yapmak istiyor derken aslında herkes kalkınmaya başlıyor diye anlıyorum. Evet. Peki siz kredi kayıt bürosu olarak da çok böyle kilit bir yerdesiniz, finans sektörünün kalbindesiniz. Ve ciddi bir veri tutuyorsunuz ve bunun güvenli olması gerekiyor. Ve biz buradan dijital dönüşüm hep konuşurken işte yapay zeka en işte disruptif dediğimiz böyle parçalayıcı teknolojiler neyse çok değiştirici teknolojiler diyoruz. Orada da en büyük açık güvenlikte çıkıyor. Siz buna adapte olmak için yani sizin açınızdan ya da genel olarak bu veri ve güvenlik açısından dengeyi şirketler nasıl sağlamalı, neyi önceliklendirmeli? Evet. Yani doğru tespitiniz, kredi kayıt bürosu yani sektörün merkezinde olan bir kurum ve biz şöyle diyoruz, bizim sakladığımız veri kendi verimiz değil, biz aslında onun emanetçisiyiz. Öyle olunca da yani bugün yani şeyden de yani güncel hayattan da örnek verecek olan sosyal hayattan yani birinin emanetini aldığın zaman kendi malından daha çok ona şey verirsin, özen gösterirsin, kıymet verirsin. Bizim de yaklaşımımız biraz öyle. Yani biz kendi üyelerimizin, onların müşterilerinin verisini tuttuğumuz için bu bizim için daha kıymetli. Onun başına bir şey gelmemesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gayret derken yani teknolojik olarak bunu en iyi nasıl koruyabiliriz? Dış saldırılardan nasıl koruyabiliriz? Ondan sonra içeride bunun manipüle edilmesini nasıl engelleyebiliriz vesaire gibi elimizden gelen gayretin üstünü gösteriyoruz orada. Daha üstünde bir gayret gösteriyoruz. Bu da bize duyulan güveni arttırıyor. Bugün kredi kayıt bürosu dediğimiz zaman sektörde bir hem güvenin ilk akla gelen güven oluyor, itibar oluyor. Şimdi bizim buradan ödün verme gibi bir şeyimiz yok. Bir şansımız ya da öyle bir lüksümüz yok. Diğer mesela şimdi yapay zeka dedik vesaire. Orada da bu teknolojileri elbette kullanıyoruz ama mühim olan bu teknolojileri kullanırken de bugün işte geçmişten bugüne kadar geldiğimiz o güvenle, itibarla gene yeni teknolojilerde de aynı şeyi sürdürebilmek, devamlılığını sürdürebilmek. Onun için yani şimdi o evet yani disruptive vesaire çok fancy konular konuşuyoruz. Biz de oyunun içindeyiz zaten. Yani orada çıkarttığımız bir takım servisler var. Ondan sonra sektöre de sunuyoruz bu servisleri. Orada regülatörümüzle yakın çalışıyoruz. Oranın hazır olmasını bekliyoruz aslında. Bir nevi sektör de bunu bekliyor. Şimdi orada bir takım çalışmalar var. Yeni yapay zeka üzerinde bir yönetmelik üstünde çalışılıyor. Bir taslak üzerinde çalışıyor. Bizim yıllardır işte işlettiğimiz bilgi sistemleri yönetmeliği var. Bankacılık sektörü olarak uymakla zorunlu olduğumuz, kurum olarak biz de buna uymakla zorunluyuz. Orada yani belki bu şeylerin işte bankacılık sektörünün güvenli olması, ondan sonra işte KKB'nin bu güveni sağlayabiliyor olması aslında bir bakıma bize emredilen bu kurallar bütününün de bir çıktısı. Evet. Şimdi aynı kurallar bütününü biz yapay zeka tarafında da bekliyoruz. Orada da çok güzel bir hazırlık çalışması var. Takip ediyoruz. Sektörle de paralel yürütülen bir çalışma var. Onun neticesinde de gene bu finans biraz öyledir. Biz finansçılar biraz daha muhafazakarızdır. Tabii, yani kurallarımız çok daha kurallarımız önemli. Daha serttir. Çünkü tüm ülkenin parası da size emanet. Yani o anlamda çok değerli. Onun için yani biz startup gibi hareket edemeyiz. Evet yani ekiplerimizin içinde o heyecan var elbette ama yani kurallar belirlenene kadar bazı çalışmaları belki biz Ar-Ge çalışması gibi devam ettiririz. O kurallar belirlendikten sonra da işte bugün ne yapıyoruz mesela? Daha çok chatbotlar üstünde çalışıyoruz. Bizim ilk use case'imiz sektör olarak diyebilirim belki. Pek çok yerde de öyledir.
Evet. Yapay zekaya geleceğim ama şu veri güvenliğiyle ilgili aklımda bir soru daha vardı. Biz şimdi şöyle deriz ya, bir zincirin gücü aslında en zayıf halkasına bağlıdır diye. Şimdi kalbindesiniz ve bütün finans kuruluşları size bağlı ve veri güvenliği çok önemli ama regülasyonlar sayesinde bunu aslında kapsama altına almış oluyorsunuz. Böylelikle bir zayıf halka kalmıyor diye anlıyorum, değil mi? Finans için bu kritik. Evet. Evet, çok güzel. Bu önemli bizim için tabii ki. Hepimiz için, Hepimiz. kullanıcılar olarak da önemli. Yapay zeka kısmı için biraz daha farklı bir soruyla geleceğim size. Çünkü herkes bir yapay zekayı kullanmak istiyor ve hani bir de dediniz ya, hani çok trend bir konu olduğu zaman herkes bir proje yürütmek de istiyor. Evet, chatbotlar var, belki bazıları call center'lara aldılar ama gerçekten finansta yapay zeka dönüşümü, hani büyük bir etkisini nerede göreceğiz? Özellikle otonom sistemler olacak mı, karar vericiler ya da karar verme sistemlerine gelecek mi? Gelebilir ama sizin hani görünüz ne zaman gelir? Tabii kimse öngöremiyor ama Evet. hani Özgür Bey olarak siz ne öngörüyorsunuz? Ya şöyle, bizde tabii pek çok finans kuruluşuyla zaten çoğunun üst düzey yöneticileri bizim yakın arkadaşlarımız. Alt ekipler da yakın şey halindeler, görüşmeler halindeler. Yani kim ne yapıyor hep takip ediyoruz. Daha hani hani işin teknik tarafı bir tarafa, yani magazinsel tarafını da takip ediyoruz. Ya bugün baktığımız zaman ya dünyada da çeşitli, işte bazıları dedikodu, bazıları gerçekleşmiş şeyler, olaylar, vakalar. Tam böyle %100 güvenebileceğimiz bir yapıda değil şu anda, yani söylemek gerekirse. Bugün bankacılıkta, bankacılık use case'lerinde, örneğin işte bir kredi tahsis sürecinde diyelim ya da bir ne bileyim para transferi sürecinde diyelim. Daha hani bankacılığın core servislerinde yapay zekanın kullanılabilmesi için kullandığımız modellerin her şeyden önce çok güvenli oluyor olması lazım. Yani manipüle edilemiyor olması lazım. Ondan sonra kendi başına, yani yapay zeka kendi de aksiyon alabilen bir şey olduğu için kendi başına aksiyon alamıyor olması lazım. Mutlaka bir kontrol olması lazım. Bir önce bunların bir zapturapt altına alınması gerekiyor. İşte bunu da regülasyon tarafında çalışıyoruz. Hatta ülkemiz için şöyle bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Finans sektörü için regulatory sandbox diye bir kavram var. Dünyada çeşitli örnekleri var bunun artık. Ülkeler de bunu kullanmaya başladı, bazı ülkelerde. Örneklerini görüyoruz. Türkiye'de de bunun bir benzerini kurmak istiyoruz. Nedir bu regulatory sandbox? Bir finans kurumu içeride kullandığı yapay zeka dil modellerini üreticinin ürettiği haliyle değil, onu belli bir takım kurallar silsilesinden geçirdikten sonra, yani bunu bir aslında onayladıktan sonra, o mührü akredite olduktan sonra, o mührü aldıktan sonra artık kullanılabilir olması durumu üstünde çalışıyoruz. Böylece ne olacak? İşte senin kullandığın yapay zeka servisi, işte ne bileyim, işte bomba yapamıyor olacak, işte ne bileyim böyle küfretmiyor olacak, manipülasyona müsaade etmiyor olacak gibi bir takım böyle şeyleri, işte kendi kendine aksiyon almıyor olacak gibi, bu belirlenecek olan kuralları geçirdiğimiz ve artık tamam bu finans sektöründe kullanılabilir dediğimiz hale geldiğinde artık bizim diğer gerçekten ana bankacılık faaliyetleri dediğimiz o servislerde de kullanılabilir olmaya başlayacak diye değerlendiriyorum açıkçası. Tabii ki belli bir zaman dilimi de veremezsiniz. Hani ne zaman öngörüyorsunuz dedim ama. Muhtemelen kısa zamanda olacak. Kısa zaman, yani çok o kadar hızlı. Çünkü bundan önce teknolojinin gelişim o şeylerine baktığımız zaman, slotlarına, hep aralar daha uzundu. Yani bugün radyonun icadı, televizyonun icadı, bilgisayarın icadı, işte mobil telefonlar falan diye baktığında aralar hep açık ama şimdi yani son zamanda çok zaten. müthiş yani. Evet. Yani şu yapay zeka, evet, yani uzun süredir, belki 10 senedir üstünde çalışılan ve küçük küçük çıktılar üreten bir teknoloji olmasına rağmen şu son birkaç yılda geldiğimiz nokta yani inanılmaz. O yüzden bizim de sektör olarak buna ayak uyduruyor olmamız lazım. Hızlıca bu kuralları belirleyip artık bizim de işimize bakıyor olmamız lazım. İşimize bakıyor olmamız lazım. Peki dijital bankacılığı nasıl görüyorsunuz? Burası çok büyüyor değil mi? Bu dijital dönüşümün getirdiği ihtiyaçlardan dolayı. Evet. Belki gelecekte sizinle bambaşka bir şey konuşuyor olacağız yani. Pazardaki duruma baktığımız zaman şu an geleneksel tabii ki bankalar hakim ama dijital bankalar da bu sebepten, bu dediğiniz sebeplerden dolayı daha fazla büyümeye başladılar. Tabii şimdi hayat, her şey dijitalleşmeye başladı. Bugün baktığında işte herkes birbirinden servis tüketiyor. Ondan sonra dijitalleşiyor, mobilin içine sığdı.
Yani artık yani neredeyse yani kendi sektörümüz için konuşacak olursak yani kağıt paraya bile ihtiyacımız kalmamak üzere yani işte kredi kartları artık yani telefonumuzda var, QR'la ödüyoruz, Bitcoin var vesaire. Bambaşka dijital servisler geliyor. Servisler geliyor. Evet, az önce dedik ki en başta dönüşüm bir gerçek ve şu an artık real time bir dönüşüm var. Her an bir şeyler oluyor. Biz de kişiler olarak, kurumlar olarak bir şekilde buna adapte olacağız. Hani finans sektöründe de bu gelecekte bakalım neler olacak göreceğiz aslında. Şimdi ben son bir soruyu sormak istiyorum size ve gençlerle ilgili. Çünkü bizi dinleyen de yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisleri, kodlama yapanlar, teknoloji alanında çalışmak isteyen gençler var ve hepsinin aklında benzer soru var. İşte yapay zeka geldi, ben tecrübesizim, işte nasıl iş bulacağım, iş kalmadı, ben ne iş yapmak zorundayım falan. Çok ciddi de bir panik var orada. Siz bugün mezun olan ya da yeni mezun olmuş gençlere, teknoloji dünyasında iş yapmak isteyen, çalışmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir yaklaşım sergilesinler? Nasıl fark yaratabilirler bu dünyada? Ya evet yani ben şimdi kendimi düşünüyorum. İşe atıldığım yıllar vesaire. O zaman teknoloji, işte yazılım geliştirme vesaire işin o boyutu yani teknolojinin o boyutu çok popülerdi. Çok ihtiyaç vardı ve değerliydik. Yani bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman yani sadece teknolojiyi bilmek yetmiyor. Yani çünkü işte artık yapay zekada kod geliştiriyorsun. Bir sürü developer'ın belki böyle aylarca çalıştığı işi yani saatler mertebesinde çıkartabiliyorsun. O duruma geldi. Ama geçmişte de böyle şeyler olmamış mıydı? İşte yani çok belki uç bir örnek olacak ama matbaanın icadına dönecek olursak o zaman da başka endişeler vardı. Şimdiki endişelerimiz gene başka. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Her çağın kendi dinamikleri var. Yani bizim çağımızda da yani bizim nesil biraz daha fazla şey gördü belki bu hani teknolojik gelişim anlamında bakacak olursanız. Ama gene kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak bu oyunun içinde kalma mevzusu bence önemli. Mainframe sistemleri popülerse ya da çok kullanılıyorsa ya da o yöndeyse yaklaşımlar o yöndeyse onunla ilgili bir şeyler yapıyor olmak. Ondan sonra oradan hani daha geç mainframe bitti şimdi ne yapacağız gibi değil de onun yanı sıra başka teknolojileri işte bizim zamanımıza bakacak olursan işte mainframe'de biz COBOL yazıyorduk. Ondan sonra Java diye bir dil çıktı. Java geliştirilmeye başlandı. Onu da öğrenmek. Orada işte servis odaklı mimariler vardı falan. Şimdiki gençlerde şimdi yapay zeka konuşuluyor. Yapay zekayı çok iyi kullanmayı öğrenmeleri lazım. Yani orada iş nasıl yapılıyor? Ondan sonra problemi çözmek için bunu araç olarak nasıl kullanabiliyorsun? Belki burayı geliştirmekle ilgili bir şeyler. Yani sadece bunun kullanıcısı olmak gibi değil de buraya akıl koymak. Yani kendi işinle ilgili ne yapabilirsin? Yani bir oyunun içinde kal diyorum, 2 akıl koy diyorum, 3 sorumluluk al diyorum. Yani özetleyecek olursak. Evet. Yani bugün yapay zeka var, yarın kuantum olacak. Kuantumda ne yapacağız diye düşüneceğiz. Çünkü orada hızlar daha da artacak. Orada da oyunun içinde kalırsan, evet. Orada da o işe akıl koyarsan, orada da sorumluluk alırsan mutlaka bir yol bulunur yani, diye tahmin ediyorum. Evet, böyle davranan insanlara yol açılacaktır. Evet. Çünkü diğerleri eğer hani ben zaten kurban oldum burada. Yapay zeka geldi ve hiçbir şansım yok dediği an zaten gerçekleşen de oluyor. Küsmesinler yani hiçbir zaman küsmesinler. Ama sizden anladığım da şu yani çok şey konuştuk tabii ki ama yani finans sektörü olur başka sektör olur. Bizim hala gençlere bu dijital dönüşümde gerçekleştirirken ya da işte sürekli dönüştüğümüze göre yani bir seferlik bir konuda olmadığına göre illaki bu alanda çalışacak gençlere işler var değil mi yani en azından bunun teyidini almış olayım. Peki çok kısa. Tekrar mezun olduğunuz güne dönseniz yine teknoloji sektörünün bu yaptığınız işleri seçer miydiniz? Seçerdim. Başka bir alana girer miydiniz? Seçerdim. Ya bunu yani şöyle izah etmeye çalışayım. Ya yaptığım işi o kadar severek yapıyorum ki. Yani bu gibi bir arkadaşımın şöyle güzel bir örneği vardı. Onu kullanmak istiyorum. Ya diyordu işte sabah işe gidiyorum, oturuyorum, çalışıyorum. İşte en sevdiğim şeyi yapıyorum. Bir de bunun için üstüne para veriyorlar diyordu. Yani ben zaman zaman böyle hissediyorum. Hakikaten yani hiçbir gün böyle ayağım geri giderek gitmedim işe. Hep bir motivasyonla, hep bir şey. Yani bu rutine girdi. Eyvah ne yapacağız falan gibi değil. Hep ya yeni bir şeyler yapma, yeni bir şeyler ortaya koyma hevesiyle gittim.
Ve bunu bu alanda yapabildim yani. Bu teknoloji bugün finansın teknolojisi olur, işte telkonun teknolojisi olur. Sen startup kuruyor olursun, fark etmez yani bağımsız da bu teknolojiyi kullanabiliyor olursun. Fark etmez ama bu teknolojinin içinde olmak hakikaten güzel bir duygu. Ya geçmişte yaşadıklarımız yani belki biraz daha hani zamana yayılmış teknolojik gelişmelerdi. Şimdi bunlar daha hızlı gidiyor ama hep gidiyor, hep bir yenilik var ve bitmeyecek de. Bu hep devam edecek. Evet, demin söyledikleriniz o zaman ek olarak sevdiğin şeyi yapmayı da önemli görüyoruz O, burada. her şeyin üstünde o var hele zaten. gençler evet. şu an seçme imkanları da öyle veya böyle varken biraz daha başında oldukları için hani sevdiği biraz da olsa sevdiği şeylerden başlarlarsa zaten enerji insanın bitmiyor. İşler de güzel gidiyor, başarı da geliyor. Hani siz de en azından bu hikayenin canlı kanlı örneğisiniz. Çok teşekkür ederiz Ben geldiğiniz teşekkür için. ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Benim için de çok teşekkürler. Bugünkü konuğum Kredi Kayıt Bürosu Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın'dı. Kendisiyle dijital dönüşüm ve çok daha fazlasını konuştuk. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.